ChatGPT ayrı bir para, Claude ayrı bir para, Gemini ayrı bir para. Bu platformların hepsine tek tek ayrı ücret ödüyorsanız sakın bu videoyu kaçırmayın. Çünkü size göstereceğim tek bir platformda tek bir ücret ödeyerek bunların hepsini kullanabilirsiniz. Bu platformun ismi Genspark. Bu videoda size tek bir tuşla nasıl e-maillerinizi düzenleyeceğinizi, profesyonel Excel tabloları ve sunumlar yapacağınızı, hatta birkaç dakika içerisinde profesyonel web sitesi ve uygulama geliştireceğinizi göstereceğim. Hadi gelin başlayalım. Dostlar, öncelikle Genspark web sitesine giriyoruz. Bizi böyle şık bir arayüzü karşılıyor. Buradan birçok farklı özelliği görebilirsiniz. Hatta sol taraftaki New kısmına tıkladığınızda burada da daha fazla özelliği görebiliyorsunuz. Öncelikle biz e-mail'e bakacağız. Şimdi mail'e bakmak için more kısmına gelip inbox kısmına tık. Buraya e-mailinizi kaydediyorsunuz. Mesela diyoruz ki hani aklınıza gelen herhangi bir şey yaptırabilirsiniz. Ben diyorum ki son 7 günde gelen mailleri bana kategorize et diyorum. Hemen sağ tarafta görebilirsiniz. Öncelikle e-maillerimi search ediyor. Bir arama yapıyor e-maillerim içerisinde. Şu an aramayı bitirdi. Sağ tarafta gördüğünüz gibi son 7 günde bana gelen mailleri kategorize etti. Birinci kategoriye kariyer iş ilanlarını koydu. İkincisine güvenlik hesap bildirimleri. Üçüncüsüne AI teknoloji servisleri gibi e-mailleri farklı kategorilere ayrıldı ve bunu bana özet şeklinde verdi. Ya da mesela size herhangi bir e-mail geldi. Atıyorum nereden gelsin? Diyelim ki Kod Akademi'den bir tane mail geldi. Diyorsun ki bunu bana özetle diyorsun. Summarize this email diyorsun. Bu e-maili sana özetliyor. İstersen Türkçe'ye çevirebilirsin. İstediğin dile çevirebiliyorsun. Veya diyorsun ki buraya sağ tıkladın, geldin, reply de dedin, yani cevaplayacaksın. Burada hemen bir tane kutucuk çıkıyor. Bu kutucuğa mailinde ne yazmak istiyorsan bunu buraya yazdırabiliyorsun. Diyorsun ki ben bu indirimden yararlanmak istiyorum diye bir şey yazalım ve gönderelim. Şimdi bakın bize AI ile birlikte mükemmel bir e-mail cevabı hazırlayacak. Merhaba, Kod Akademi ekibi, Flash Sale kampanyanızı gördüm. %50 indirimden yararlanmak istiyorum. Spring Skills kodunu kullanarak yıllık pro aboneliği satın almayı düşünüyorum gibi mükemmel bir e-mail yaz. Yani sizin oturup bunu yazmanıza, düşünmenize gerek yok. Sadece ne yapmak istediğinizi söylüyorsunuz ve o sizin için hallediyor. Excel'i siz de benim gibi kullanmayı bilmiyorsanız bu özellik tam da size göre. Öncelikle AI Sheets kısmına tıklıyoruz. Sol altta bulunan kutucuğa geliyoruz. Burada sağ tarafta bulunan Excel'e ne yaptırmak istiyorsak bunu yapabiliyoruz. Ben fitness yapıyorum. Bana 7 günlük bir tablo oluştur. Evet dostlar, gördüğünüz gibi sağ tarafta Excel tablomuzu görebiliyoruz. Sadece kısa, simple bir tane, basit bir tane prompt yazarak sağ tarafta hemen bunu Excel'e geçirtebiliyoruz. 7 günlük fitness programını hazırladı. Burada günlerini koydu, egzersizleri koydu, set tekrar dinlenme ve notları koydu. İsterseniz buraya daha farklı detaylar eklemek isterseniz prompt olarak yazabilirsiniz. Veya isterseniz mesela burada set sayısını 4 değil de 5 yapabilirsiniz, 6 yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi buraları da değiştirebilirsiniz. Fontları, yazı stillerini, istediğiniz her şeyi değiştirebilirsiniz. Yani Excel öğrenmenize artık gerek yok. Gerçekten kısa, simple, yani basit bir prompt yazarak tamamen baştan sona bir Excel dosyası üretebiliyorsunuz. Gerçekten büyük kolay. Diğer bakacağımız özellik ise AI Slides. AI Slide kısmına gidiyoruz. Bu sizin okulunuz için olabilir, iş yeriniz için olabilir. Herhangi bir slide üretmeniz gerekiyorsa bunu da çok basit bir şekilde Genspark içerisinde üretebiliyorsunuz. Mesela ne yapalım? Buraya bir prompt yazalım. Evet dostlar, böyle bir prompt yapıştırdım. Yapay zekanın iş dünyasındaki geleceği ile ilgili. Bunu kopyalayıp yapıştır yaptım. Bunu Gemini'den, ChatGPT'den bir prompt yazmasını isteyebilirsiniz ve buraya copy paste yapabilirsiniz veya isterseniz de tamamen siz yazabilirsiniz. Size kalmış. Enter'a tıklıyorum. Bakalım sonucumuz nasıl oldu. Tekrardan gördüğünüz gibi sağ tarafta bu kısımda preview kısmı var. Ön izleme kısmı. Buradan slaytınızı görebilirsiniz ve sol taraftan da hemen yapmaya başlıyor ve buradan da size ne yaptıklarını sol tarafta tek tek gösteriyor. Bakalım nasıl bir sonuç çıkaracak. Böyle bir slide oluşturdu. Sağ taraftan yine preview kısmından görebiliyoruz. İsterseniz de buradan kod kısmında görebilirsiniz. Yani aslında birinci sayfayı güzel oluşturdu. Ben birinci sayfayı çok beğendim. Ama ikinci sayfaya, hatta biraz şunu şöyle yapayım. İkinci sayfaya ve üçüncü sayfaya gittiğimde açıkçası ben çok fazla beğenmedim. Çünkü bazı şeyler iç içe geçmiş gibi falan oldu ama grafikleri falan güzel vermiş burada.
Burada gördüğünüz gibi. Ama bazı yerlerde hata olmuş. Şurada da gördüğünüz gibi çok iç içe geçmiş kelime. Bazı kelimeler burada üst üste gelmiş. Burada yıl gözüküyor. Burada başka bir yazı var. Yani aslında biraz uğraşılırsa tabii daha profesyonel şekilde olabilir ama ben ilk başta sadece tek bir prompt yazarak oluşturduğu slaytı çok beğenmedim. Ama tabii ki de buradan sol altta bulunan prompt kısmından daha detaylı düzenlemeler yapabilirsiniz. Ben video çektiğim için bunu yapmayacağım ama siz daha profesyonel bir şey yapıyorsanız tabii ki de prompt kısmından bunu daha da düzeltebilirsiniz. Gelelim uygulama kısmına. Şimdi Genspark'ta mobil uygulama nasıl yapılır size onu göstereceğim. Burada AI Developer kısmı var. New kısmına geliyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman böyle bir arayüz sizi karşılıyor. Öncelikle web sitesi oluşturabilirsiniz. Simple Website or Web App. Veya burada Native App Development kısmı var. Ben sizin için bunu önceden girdim ve oluşturdum. Çünkü yaklaşık bir 10 dakika sürdü. Hani burada çok fazla sizi bekletmemek için öncelikle girdim, oluşturdum ve sonuca baktım. Sadece bir tane prompt girdim. Şurada göstereceğim. Finans ve bütçe yönetimi ile ilgili dedim. Bana bir tane mobile application. Ondan sonrasını tamamen kendi halletti. Ben başka hiçbir şey yap. Bu sağ tarafta preview kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir telefon var ve içerisinde app'i gösteriyor bize. Burada Finance Master diye Good Morning diyor, bizi karşılıyor. Çok güzel. Burada total balansımızı, total bakiyemizi vermiş. İşte gelirlerimizi, harcamalarımızı, birikimlerimizi göstermiş. Budget'ımızın yüzde kaçı kullanılmış onu göstermiş. Burada durumu var. Budget'ımızın durumu var. Burada weekly overview vermiş. Yani haftalık gelirimizi ve giderimizi göstermiş. Burada da salary'mizi, işte $5.000 gelirimiz olmuş. Tabii ki bunlar benim gelirim değil. Sadece uygulama kafasına göre yazmış. İşte alışveriş giderleri, işte Netflix ücreti, Uber ücreti gibi ve freelance projelerden gelen ücretler gibi farklı gelir gider modellerini vermiş. Burada transaction'a gidiyoruz. Yani buraya istersek transaction'ı ekleyebiliyoruz. Yani ne diyelim mesela, şöyle söyleyelim. Elektrik diyelim. Ne diyelim? Buna $100 verdik diyelim. Buna da housing diyelim. Save transaction dediğimiz zaman gördüğünüz gibi expense kısmına yazıldı. Burada budget kısmı var. Buraya new budget diyebiliyoruz. Monthly limit, yani aylık limitimiz 100 diyelim. Create budget. Burada da işte limitlerimizi aşıyor muyuz, aşmıyor muyuz? Bunları buradan takip edebiliyoruz. Analiz kısmımız var ve profil kısmımız var. Gördüğünüz gibi notification, currency, security gibi birçok kısım var. Tabii ben buna çok basit bir prompt verdim ve bu uygulama çıktı. Eğer siz gerçekten bir uygulama geliştirmek istiyorsanız daha detaylı promptlarla, hatta Gemini ve ChatGPT'yi kullanarak daha gelişmiş, daha detaylı promptlarla daha profesyonel sonuçlara varabilirsiniz diyelim. Ben uygulamayı açıkçası çok beğendim. Şimdi bir de web sitesine bak. Dostlar, web sitesi oluşturmak için de yine new diyoruz. AI Developer kısmına geliyoruz. Ve bu arayüzden Simple Website or Web App kısmına tıklayıp Start Building diyoruz. Ben tekrardan video çok fazla uzamasın diye bir tane kahve dükkanı ile ilgili bir web sitesi geliştirdim. Ona bakalım. Yine sadece çok basit bir prompt yazdım. Gördüğünüz gibi yazdığım prompt burada. Ve ne yaptığını siz de görebilirsiniz. Sağ tarafta bu bizim web sitemiz. Ana sayfa kısmı var. Hakkında menü, galeri, iletişim kısmı var. Menümüzü inceleyine tıkladığımız zaman bizi menüye götürüyor. Burada espresso, işte latte, cappuccino, mocha gibi seçeneklerimiz var. Cappuccino ve mocha'da resim koymamış. Ama dediğim gibi ben çok basit bir prompt yazıyorum. Siz bunu tabii daha da detaylandırabilirsiniz. Galeri kısmımız var burada ve iletişim kısmımız var. Tabii iletişime herhangi bir numara ve mail koymamış. Bunu siz kendiniz özellikle yapabilirsiniz. Yani ben web sitesinde beğendim. Tabii ki mobil uygulamayı daha çok beğendim. Ama çok basit promptları yazarak böyle web siteleri oluşturabilirsiniz. Yani bir işletme sahibi olabilirsiniz ya da bir blog açmak isteyebilirsiniz. Bunlar için artık çok yüksek miktarlarda bir şeylere para vermenize gerek yok veya kodlama bilmenize gerek yok. Bunu tamamen kendiniz evde oturarak, bu platformu kullanarak, isterseniz de promptunuzu Gemini'ye, ChatGPT'ye yazdırarak daha profesyonel promptları oradan alıp oradan copy paste yapıp bu platforma çok daha profesyonel içerikler üretebilirsiniz. Kısacası Genspark birden fazla AI tool'unu tek bir platformda topluyor. Ayrıca size 100 kredilik ücretsiz kullanım hakkı da sunuyor. Siz bu platformu denediniz mi? Yorumlara yazın. Bu videoyu beğendiyseniz bir arkadaşınıza paylaşmayı unutmayın. Çünkü muhtemelen o da birden fazla AI tool'larına ücret ödüyordur. Görüşmek üzere.